The Language Ear Comprehensible Input for Learners programına hoş geldiniz. Bugün 20. yüzyıl Türkiye'sinin hem tarihinde hem de edebiyatında çok derin izler bırakmış bir ismi konuşacağız. Hayatı ve sanatı adeta iç içe geçmiş Nazım Hikmet'i. Onun yaşamını ve şiirini belki 3 ana dönemde ele alabiliriz. Yenilikçi ilk yılları, sonra o uzun hapislik dönemi ve tabii sürgün yıllarıyla bize kalanlar. Evet, Nazım Hikmet'in hayatı gerçekten de ülkenin o çalkantılı modernleşme süreciyle birlikte okunmalı. 1902 Selanik doğumlu, hani köklü bir Osmanlı ailesinden geliyor. Eğitimi, Heybeliada yılları, ilk şiir denemeleri falan derken asıl büyük değişim belki de milli mücadele yıllarında Anadolu'ya geçmesiyle başlıyor. Oradaki deneyimler yani, köylüyle, Anadolu insanıyla karşılaşması. Aynen öyle. O gerçeklikle yüzleşmek hem dünya görüşünü hem de sanat anlayışını temelden etkiliyor diyebiliriz. Bu etki Moskova yıllarında 1921-1924 daha da belirginleşiyor sanırım. Orada aldığı eğitim özellikle Mayakovski gibi isimler, fütürizm akımıyla tanışması. Kesinlikle fütürizm o dönemde hızı, makineyi, geleceği öne çıkaran, geçmişle bağları koparan bir akımdı. Bu Nazım'ın şiirini biçimsel olarak kökten değiştirdi. Türkiye'ye döndüğünde de o yerleşik kalıpları, aruz veznini, heceyi bırakıp serbest Nazım'ın öncüsü oluyor. Konuşma dilini şiire sokması, hatta makine seslerini kullanması. Makinalaşmak şiiri mesela. Çok çarpıcı değil mi? Çok çarpıcı, evet. O ilk dönem eserleri 835 satır olsun, Jokondile Siyao olsun sadece biçimde değil, içerikte de yeni bir soluk getiriyor. Yani bireysel aşktan toplumsal eleştiriye, memleket imgelerinden tarihe uzanan geniş bir yelpaze var. Parantababuya mektuplarda mesela o antifaşist tavrı görüyoruz. Şeyh Bedrettin Destanı da tarihe farklı bir bakış açısı sunuyor. Evet, bu ilk dönem onun kendi özgün sesini bulduğu ve sağlamlaştırdığı yıllar aslında. Ama bu güçlü ses tabii dönemin siyasi ortamında yankı buluyor ve 1938'de tutuklanıyor. Hayatında çok zorlu ama belki de sanatı için farklı bir kapı aralayan bir dönem başlıyor. O 13 yıla yakın hapislik süreci. Evet, Bursa, Çankırı cezaevlerinde geçen uzun yıllar. Bu süreç Nazım'ın şiirini belki daha damıtılmış, daha içsel bir yöne taşıdı. Dış dünyadan kopukluk onu hem kendi içine hem de Anadolu insanının ruhuna daha dikkatli bakmaya itti sanki. Hapishanenin bir tür edebiyat laboratuvarına dönüştüğünü söyleyebilir miyiz? Çok doğru bir tabir ve bu laboratuvarın en büyük ürünü şüphesiz Memleketimden İnsan Manzaraları. 1939'da başlıyor yazmaya. 17 bin dizeyi aşan devasa bir eser. Sıradan insanların hikayeleri üzerinden bütün bir dönemin, memleketin panoramasını çiziyor. Şiir, roman, senaryo tekniklerini bir arada kullanması da çok ilginç. Sanki yeni bir tür yaratıyor. Kesinlikle. Bireysel öykülerle kolektif bir tarihi birleştiriyor adeta. Bu büyük projenin yanında bir de o daha kişisel, hepimizin bildiği şiirler var. Özellikle eşi Piraye'ye yazdıkları, Saat 21-22 şiirleri gibi. Oradaki o ayrılık, hasret, bekleyiş temaları nasıl bir dille ifade buluyor? O şiirlerde dil şaşırtıcı derecede yalın, doğrudan. Büyük sözler yok. Gündelik detaylar, özlemler çok samimi bir şekilde aktarılıyor. Ama bu yalınlıkta bile güçlü bir direniş var aslında. Doğa imgeleri de çok sık kullanılıyor bu dönemde değil mi? Ağaç, deniz, toprak. Evet, evet, doğa sadece bir arka plan değil, şairin duygusal dünyasının umudunun bir parçası. Hani En Güzel Deniz şiirindeki gibi ya da içsel özgürlüğü anlattığı dizeler. Dilin bu arınmış hali duygunun yoğunluğunu daha da arttırıyor sanki. 1950'de af çıkıyor, özgür kalıyor ama bu da çok uzun sürmüyor. 1951'de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalıyor ve hayatının sonuna kadar sürecek sürgün yılları başlıyor. Evet, sürgün yılları. Bu Nazım için büyük bir ikilem aslında. Bir yanda uluslararası alanda tanınıyor, Dünya Barış Ödülü alıyor, barış hareketlerinde aktif rol oynuyor. Diğer yandaysa hiç bitmeyen çok derin bir vatan özlemi var, o meşhur hasret. Türkçe bu dönemde onun için daha da önemli hale geliyor galiba. Kesinlikle. Sadece ana dili değil, aynı zamanda kimliğini, köklerini ve belki de direncini koruduğu bir sığınak oluyor Türkçe onun için. Sürgün şiirlerinde bu ikilemi, bu hasreti çok net görüyoruz. Yaşamaya dairdeki o ünlü dizeler mesela.
Evet, ya da ceviz ağacındaki o kök salma, orada olma arzusu, davetteki çağrı. Things I Didn't Know I Loved şiirindeki gibi uzaktayken fark edilen o küçük gündelik şeyler. Bu şiirlerde nostalji var, geçmişle bir hesaplaşma var ama aynı zamanda yaşama tutunma isteği de çok güçlü. Çok güçlü, ölüm teması da tabii belirginleşiyor ama hep yaşama sevinciyle, dirençle iç içe. Geç dönem aşkları, Vera Tulyakova ile ilişkisi de şiirlerine yeni boyutlar katıyor ama altta yatan temel duygu hep o derindeki hasret ve yaşama bağlılık arasındaki gerilim. 1963'te Moskova'da vefat ediyor ama etkisi özellikle Türkiye'de ölümünden sonra bile devam ediyor. Hatta eserlerinin 1965'e kadar yasaklı olması bu etkiyi belki daha da arttırıyor. Evet, ironik bir şekilde yasaklar onu bir efsaneye dönüştürdü diyebiliriz. Eserleri el altından dolaştı, okundu, bir direniş sembolü haline geldi. Yasaklar kalktıktan sonra Cem Karaca, Zülfü Livaneli gibi isimlerin besteleriyle de çok daha geniş kitlelere ulaştı. Ve sadece Türkiye'de değil, uluslararası alanda da etkisi büyük. Filistinli şairler mesela. Evet, pek çok coğrafyada yankı buldu şiirleri. 2009'da vatandaşlığının iade edilmesi de geç de olsa önemli bir adımdı tabii. Bütün bu hayata ve eserlere bakınca kişisel acıların, politik duruşun ve sanatın nasıl birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturduğunu görüyoruz Nazım Hikmet'te. Kesinlikle öyle. Türk şiirine getirdiği yenilikler kadar bu bütünlük de onu kalıcı kılan şeylerden biri. Onun hikayesi, yani bireysel bir mücadelenin nasıl evrensel bir sese, bir umuda dönüşebileceğinin de bir örneği. Belki de sanatın gücü tam da burada yatıyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. The Language Air.